Merhaba canlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aramıza ilk kez katılan herkese ayrıca kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. Eğer sen de bugün bu videoya denk geldiysen belki de evrenin sana söylemek istediği bir mesaj vardır diyoruz. Burada kahve falını sadece şekiller olarak değil, sezgilerimiz ve enerjilerimizle birlikte yorumluyoruz. Her fincanın kendine özgü bir hikayesi, bir sembolü, her sembolün bir farklı anlamı var. Beni uzun zamandır takip eden herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız, beğenileriniz ve destekleriniz sayesinde her gün daha da güzelleşiyoruz. Sıcacık bir aile oluyoruz. Eğer ilk gelen kardeşim sen de bu aileye katılmak istersen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü her gün bir kahve falı bakıyorum burada. Mutlaka yorum bırakın, bir kalp nokta bile olsa. Şimdi niyetlerimiz hazır. Güzel enerjilerimizle birleştiriyoruz. Ve falımıza birlikte başlıyoruz. Hepinize keyifli seyirler, dinlemeler diliyorum efendim. Falımız tutmuş bu arada. Evet, şimdi öncelikli olarak evet canım, burada şekillerimiz belirlenmiş. Şimdi şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Evet. Evet, şimdi buradan bir başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada bakın şurada bir diş görüyorum ben. Sanki köklü, iki kökü olan bir diş bu. Şimdi tek bir diş bu. Falda diş genellikle güçlü bir mücadeleyi, sabır gerektiren bir süreci ve kişinin ayakta kalma çabasını simgeler. Siz de uzun zamandır sizi yoran bir konuyla uğraşıyor olabilirsiniz canlarım. Ancak bu sembol bana pes etmediğiniz süreci, bu sürecin sonunda güçlenerek çıkacağınızı söylüyor. Aynı zamanda ağzınızdan çıkacak sözlere de dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Söylenecek doğru bir söz birçok kapıyı açabileceği gibi aceleyle söylenen bir söz de yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bunun için bu sözlerimize dikkat ediyoruz. Şimdi burada dişin hemen altında, burada bakın şurada derin sularda yüzen sanki bir Yunus balığı mı desem, balina mı desem, yani büyük bir balık bu. Yunus balığı diyeyim ben buna. Hayırlı sembollerden biridir bu balık. Güzel haberleri, güvenilir insanları, kısmeti ve sıkıntıların ardından gelecek ferahlığı temsil ediyor. Burada dikkatimi çeken diğer bir detay ise Yunus'un hemen üstünde dar boğazlı ama boğazı dar ama bir geçit var. Yani bu bana şu anda dar ve sabır isteyen bir süreçten geçtiğinizi gösteriyor. Ancak bu geçit açıldıktan sonra önünüzde çok daha geniş imkanlar belirecek. Sanki uzun zamandır önünüzü tıkayan bir engel ortadan kalkacak gibi duruyor arkadaşlar. Bu daha derin, daha bereketli sulara doğru ilerleyecek. Şimdi buradaki diş sembolü ise bu süreçte güçlü durmanız gerektiğini söylüyor. Biraz sabır ve kararlılıkla hareket ettiğinizde hem maddi hem de manevi anlamda rahatlayacaksınız canlarım. Böyle bir döneme giriş yapacaksınız. Özellikle beklediğiniz bir haber, bir iş fırsatı ya da sizi sevindirecek bir gelişme bu geçidin açılmasıyla birlikte hayatınıza girebilir.
falın gelen enerji, zorlukların ardından gelecek ferahlık ve kısmetin giderek büyüyeceğini gösteriyor bana. Şimdi burada iki kişi görüyorum. Sanki biri sandalyede oturuyor, diğeri ise ayakta duruyor. Bu iki kişi arasında tamamlanmamış bir konuşma ya da beklenen bir görüşme enerjisi var. Biri daha sabırlı ve bekleyen tarafta, diğeri ise harekete geçmeye hazırlanan kişi gibi duruyor. İkisinin tam arkasında da gökyüzüne doğru yükselen iki ayrı kısmet görüyorum. Bakın burada. Şurada iki kişi. İki ayrı kısmet var. Bu da aradaki mesafenin veya belirsizliğin yakında ortadan kalkacağını ve iki güzel gelişmenin peş peşe geleceğini gösteriyor. Bu kısmetler iş, para, haber ya da özel hayatla ilgili olabilir. Yükselmeleri ise önünüzün açılacağını ve olumlu sonuçlar alacağını işaret ediyor. Şu kısmetlerin yükselmesi. Şimdi burada bembeyaz bir asker görüyorum. Bakın miğferi başında. Bembeyaz bir asker bu. Asker yürüyüşünü andırdı bana. Beyaz renkte olması, yani temiz niyeti, hayırlı gelişmeleri ve korunmayı simgeler. Asker gibi dimdik ilerlemesi ise disiplinli, kararlı ve emin adımlarla gelecek bir kişiyi ya da beklediğimiz bir resmi işi ifade ediyor. Bu sembol bana gecikmiş bir konunun artık düzene gireceğini ve sabrınızın karşılığını alacağınızı söylüyor. Önemli bir görüşme peş peşe gelecek arkadaşlar. İki güzel kısmet ve hayırlı sonuç var burada. Bir gelişmenin enerjisini taşıyor arkadaşlar burası. Şimdi burada aynı zamanda bir çatı benim dikkatimi çekti. Bakın şurası. Ve burada bu çatının önünde 3 tane pencere ya da 3 ayrı açıklık var. Bu görüntü bana doğrudan hane enerjisini veriyor. Evle, aileyle ya da yaşam düzeninizle ilgili hayırlı gelişmeler görünüyor. 3 pencerenin belirgin olması ise peş peşe açılacak 3 ayrı fırsatı ya da 3 güzel haberi simgeliyor canlarım. Uzun zamandır kapalı gibi görünen bazı konuların artık aydınlanacağını, önünüzdeki belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkacağını gösteriyor. Bu haber aile, iş, maddi konular veya özel hayatla ilgili olabilir. Çatının sağlam görünüyor olması, hanenizin korunacağına, huzurun artacağına ve ev içinde yaşanacak güzel gelişmeleri işaret ediyor. Kısacası burada gördüğüm kapıların birer birer açılacağını ve evinizin bereketinin artacağını söylüyor. Çok güzel ve hayırlı bir enerji bu. Şimdi burada arkadaşlar bir kertenkele andırıyor. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Şurada. Dip kısmına doğru çıkmış zaten bu da. Bu bir sürüngen gibi görünüyor ama ayakları belirgin. Daha çok kertenkeleyi anımsattı bana. Falda kertenkele çevrenize karşı dikkatli olan, sabırlı hareket eden ve doğru zamanı bekleyen enerji simgeliyor. Aynı zamanda bulunduğu ortama kolayca uyum sağlayabilen bir yapıyı da temsil ediyor. Bu da size acele karar vermek yerine biraz daha gözlem yapmanız gereken bir dönemde olduğunuzu
söyleyebilirim burada. Şimdi fincanın dibine doğru çıkması ise bu konunun köklü bir meseleyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Uzun zamandır içinizi meşgul eden bir durum artık yavaş yavaş çözülmeye yaklaşabilmiş. Yani yaklaşıyor. Çevrenizde niyetini tam anlayamadığınız biri varsa onun gerçek yüzünü de zaman içinde daha net göreceksiniz canlarım. Yani genel olarak baktığımda ben buraya olumsuz değil, tam aksine sabırlı kaldığınız ve doğru zamanı beklediğiniz sürece hem kendinizi koruyacağınız hem de lehinize gelişecek olaylarla karşılaşacağınız bir süreci işaret ediyor burada. Onun için şey kötü değil canlarım. Yani bunu siz ayarlayacaksınız. Şimdi burada yine dikkatimi çeken bir şey daha var. Bakın şurada bir tertemiz bembeyaz bir kapı görüyorum. Bu kapı öyle belirgin ki adeta yeni bir başlangıcın habercisi gibi duruyor canlarım. Falda beyaz kapı hayırlı bir fırsatı, temiz niyetlerle açılacak yeni bir yolu ve önümüzdeki engellerin kalkacağını simgeliyor. Şimdi burada bir saniye. Şimdi burada bir konu varsa bu kapının açılması ve bekleyişin artık son bulacağını işaret ediyor. Özellikle dipten yukarı doğru açılıyor olması. Bakın yani şuradan bu da yeni bir yolu veya önümüzdeki engellerin kalkacağını simgeliyor. Uzun zamandır beklediğimiz bir konu var. Bu kapının açılması o bekleyişin artık son bulacağını işaret ediyor. Özellikle dipten yukarı doğru çıkıyor olması bu yolun, kapıya giden mesafenin ve bakın etrafı zaten bir kısmı kapalı ama burası açık. Yani bu kapı açılacak arkadaşlar. Bembeyaz çünkü. Bu da sizi yoran bir sürecin geride kalacağını, yerine ferahlık ve rahatlama getirecek gelişmelerin geleceğini gösteriyor. İş, aşk, aile ya da maddi konular fark etmeksizin hayatınızda yeni bir sayfa açılabilecek güçlü bir enerji bu. Bu kapının arkasında oldukça temiz ve hayırlı bir yol var canım. Yeter ki siz cesaretle o ilk adımı atın. Çünkü bu kapı kısmetlerin ve güzel gelişmelerin habercisi olarak çıkmış burada. Şimdi burada sanki bana timsahı çağrıştıran böyle upuzun ilk bakışta ürkütücü gibi geldi ama daha falda timsah güçlü, sabırlı ve doğru zamanı bekleyen bir enerjiyi temsil ediyor. Dikkat etmeniz gereken konuşmalara ve çevrenizde söylenen sözlere işaret ediyor. Her duyduğunuza hemen inanmayın. Özellikle kıskançlık ya da çıkar ilişkisi içinde olan bir kişinin sözlerine karşı temkinli olmanızda fayda var canlarım. Ancak boylu boyunca uzanmış gibi duruyor burada. Bana bu gücün şu an harekete geçmiş değil, beklemede olduğunu gösteriyor. Yani size ağzı açık değil çünkü. Yani size korkutacak ya da zarar verecek bir durumdan çok dikkatli olmanız gereken bir süreç var. Siz sakinliğinizi korudukça, doğru adımları attıkça bu enerjinin sizi etkileme ihtimali sıfır canlarım. Şimdi bakın beyaz kapılar ve güzel kısmetlerle birlikte değerlendirdiğimde ben bu timsah sembolünü daha çok bir uyarı niteliğinde dikkatli olun, sezgilerinize güvenin ve kimseye gereğinden fazla açık vermeyin. Böyle yaptığınız takdirde önünüzdeki güzel gelişmelerin
önüne hiçbir engel geçemeyecek gibi görünüyor. Şimdi böyle geldiğimde fincanımızın burası arkadaşlar. Burada küçük bir kalabalık var ama güzel. Enerjisi oldukça güzel yani. Huzurlu. İçinde herhangi bir sıkıntı ya da gerginlik hissetmiyorum. Tam aksine bir araya gelişleri, güzel haberleri ve paylaşılacak sevinçleri simgelemiş burada. Şimdi kalabalığın etrafında uçan kuşlar var. Falda kuş her zaman enerjileri, haberi, sevindirici gelişmeleri ve uzaktan gelecek güzel mesajları temsil eder. Yakın zamanda beklediğiniz bir haber peş peşe gelebilir. Özellikle iletişimle ilgili konularda yüzünüzü güldürecek gelişmeler var burada. Artı burada yanan bir kandil var. Çok kıymetli bu. Kandilin yanıyor olması karanlıkta, bakın şurada, karanlıkta kalan bir konunun aydınlanacağını, edinilen duaların karşılık bulacağını ve manevi anlamda rahatlayacağınızı, ferahlayacağınız bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda hanenize doğacak bereketi ve huzuru da simgeliyor canlarım. Buranın enerjisi oldukça temiz, güzel insanların arasında olacağınız, sevindirici haberler alacağınız ve aynı zamanda canlarım hayırlı bir süreç var burada. Yani onu söyleyeyim size. Şimdi fincanın dip kısmında bir açıklık görüyorum. Temiz çıkmış yani. Şimdi bu açıklığın içinde küçük bir fare figürü dikkatimi çekti. Bu da kuyruğuyla beraber rahatsız eden bir konuyu, gizli kalan bir detayı, küçük ama rahatsız edecek sizi, gizli kalmış bir detayı ya da çevrede dikkat edilmesi gereken bir kişiyi simgeliyor. Çok büyük bir engel gibi durmuyor ama daha çok gözden kaçırılmaması gereken ufak bir mesele gibi görünüyor. Şimdi farenin küçük olması bu sizi zorlayacak büyük bir sorun değil. Zamanında fark ettiğinizde kolayca çözülebilecek bir durum olduğunu söylüyorum. Bazen de fare birinin gizlice yaptığı bir hareketi ya da saklanan bir konunun ortaya çıkmasını temsil ediyor. Ama dibinin aydınlık olması ise bu sembolün yanında çok güzel bir işarettir bu. Yani ne olursa olsun gerçekler görünüyor. Olacak olan, kapalı kalan bir konu açığa çıkacak ve siz kontrolü elinizde tutacaksınız. Genel enerjilere baktığımda ferahlık, temiz ve başlangıç daha baskın canlarım. Onun için gayet de güzel görünüyor. Bakın bunlar etrafa saçılan telveler canlarım. Aynı zamanda laftır bunlar zannedersem. Bakacağım şimdi. Evet. Şimdi burada genellikle etrafa sözleri, konuşmaları ve haberleri temsil eden, sanki sizinle ilgili konuşulan, duyulan ya da arkadaşlar şunlar sanki sizinle ilgili konuşulan
çevreye yayılan bazı laflar, telvelerin dışarı doğru dağılmış olması bana bunu söylüyor. Bu sözler çok uzun süreli gizli kalmayacak. Duyulan şeyler bir şekilde ortaya çıkacak. Burada önemli olan herkesin söylediğine takılıp kendi enerjinizi düşürmemeniz. Bazen telve sıçramaları hareketli ve yoğun iletişimi de gösteriyor. Yani yakın zamanda telefonlaşmalar, görüşmeler, haberleşmeler artabilir. Çevrenizde bir hareketlilik ve konuşma trafiği oluşabilir. Genel olarak yorumlarsam lafların yanında taban, aydınlık ve güzel çıkış yerleri daha baskın görünüyor. Yani söylenenler gelip geçici, asıl olan sizin kendi yolunuz ve önünüzdeki açılan güzel gelişmeler canlarım. Bakın, çatı burada da çıktı, gördünüz mü? Ev bu yani. Bakın, aydınlık, penceresi, kapısı diyelim biz buna. Yani burada çok temiz bir ev çıktı arkadaşlar. Haneyle bağlantılı kapısı ve hatta bu hanenin içinde 2 kişi var. Bakın, biri daha uzun boylu, biri daha bir sanki bir yerde oturuyormuş gibi. Çok güzel. Yani açık bir ev bu. Haneyle bağlantılı, huzurlu ve ferah bir görüntü var burada. Üstelik bu hanenin bir kapısı şeklinde de yorumlayabilirim. Burada ev içinde yeni bir başlangıcı açılacak bir yolu ya da haneye gelecek güzel bir gelişme simgeliyor. 2 kişi olarak yorumladığımda bunu, biri daha uzun boylu, daha dik duruyor. Diğeri ise sanki bir yerde oturuyor. İki kişi arasında bir bağ ve bir konuşma enerjisi var burada. Biri daha hareketli, karar veren ya da yön gösteren tarafta oluyor. Diğeri ise biraz daha bekleyen, sabırla gelişmeleri izleyen kişi gibi duruyor. Şimdi hanenin içinde 2 kişinin çıkması, aile içinde yapılacak bir görüşmeyi, paylaşılacak bir haberi veya 2 kişi arasında bir konunun netleşmesini gösteriyor. Kapının ve bu 2 kişi olarak yorumladığımda bunu, temiz bir görüntü var burada. Çok güzel bir işaret. Haneye gelecek güzel bir haberin, bereketin, huzurun habercisi gibi duruyor. Buradaki aldığım enerji arkadaşlar fincandan daha da güzel. Enerji oldukça sakin ve olumlu canlarım. Ev içinde bir rahatlama, bir konuşmayla çözülecek bir konu ve güzel bir açılım bu. Şimdi bunun yanı sıra üstte hanenin dışında şurada bakın bir sürü parça parça kısmetler var. Bu da arkadaşlar hanenizin içinde ve bu şöyle söyleyeyim canlarım, ve bu kısmetler size yağmur gibi iniyor. Bakın, yağmur yağıyor resmen. Yani çok güzel. Ben buradan çok güzel bir enerji aldım canlarım. Şimdi parça parça bu tarz semboller falda genellikle resmi işler, anlaşmalar, evraklar, maddi konularla bağlantılı yorumlar diyoruz biz bu parça parçalara. Bana tamamlanmayı bekleyen birkaç farklı konu olduğunu düşündürdü. Belki birden fazla görüşme, başvuru ya da sonuçlanmasını gereken bir iş olabilir. Bu konuların tek seferde değil, adım adım ilerleyecek bir süreç bu. Ama burada önemli olan bu parçaların dağınık olsa bile görünür olması. Yani gizli kalan bir konuyu açığa çıkabilir, bekleyen bir evrak ya da resmi mesele yavaş yavaş düzene girebilir. Çok güzel. Yani bu kısmetler size yağmur gibi iniyor aynı zamanda canlarım. Bakın burada yağmur görüntüsü var sanki. Yağmur bereketi, çoğalan fırsatları ve arka arkaya gelecek güzel gelişmeleri simgeliyor.
Bu tek bir kısmet değil. Peş peşe açılacak kapılar, gelecek haberler ve artacak hareketlilik anlamına geliyor. Sanki bir süredir beklenen şeyler yavaş yavaş hız kazanacak ve hayatınızda daha fazla bolluk, güzellik ve sevindirici gelişmeler gelecek. Yani yağmurun inmesi çok güzel. Beklenmedik bir yerden gelecek bir destek, bir haber ya da bir fırsat anlamına da gelebiliyor bu. Özellikle maddi konular, iş, aile ve gönül tarafından ferahlama enerjisi diyorum ben bununla. Burada çok güzel bir akış var canlarım. Sanki kapalı kalan yollar açılacak, kısmetleriniz birer birer değil, adeta yağmur gibi üzerinize inecek. Fal çok gerçekten güzel çıktı. Çok güzel çıktı bence. Evet, güzellikler. Falımızın sonuna geldik. Bugünkü yorumlarımız burada sona erdi. Dinlediğiniz bu güzel enerjiyi paylaştığınız ve burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin güzel destekleri ve sevgisi benim için çok kıymetli. Yani yeni fallarda, yeni enerjilerde ve yeni yorumlarda tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Mutlaka bir işaret bırakın bu falda. Bir nokta bile olsa. Yorumlarınızı ayrıca okuyorum. Bilginiz olsun. Tek tek hepinize ben de bir enerji bırakıyorum yorumunuza. Bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açın. Burada her gün bir fal bakıyorum. Birlikte yorumluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kalbinizden geçen tüm güzellikler sizinle olsun. Bir sonraki falımızda görüşmek üzere canlarım diyorum. Hoşça kalın.